Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Mert. Bu videoda sizlerle beraber çok uzun zamandır beklediğim bir ürünü konuşacağız. Bu ürün Asus'la Kojima Productions işbirliğinden bir ürün. İsmi de başlıkta da görmüşsünüzdür zaten. Rockflow Z13 KGP. Evet arkadaşlar, videonun yükleme barında zaten tüm segmentleri göreceksiniz ama bir de ben kısaca hemen size bu videoda ne bulabileceğinizden bahsedeceğim. Öncelikle unboxing yapacağız. Yani size kutu içeriğinden bahsedeceğim. Devamında ürünün tasarım süreci, dizayn elementleri vesaire bunları beraber inceleyeceğiz. Günün sonunda da Rockflow Z13 KJP ile alakalı kendi deneyimlerimden size bahsedeceğim ve videoyu da bu şekilde bitirmiş olacağız. Yani video içerisinde böyle benchmark falan gibi datasal şeyler bulamayacaksınız. Çünkü ben öyle bir insan değilim. Datalardan nefret ediyorum ama deneyimlerden hoşlanırım. Size de kendi deneyimlerimden bahsedeceğim bu videonun geri kalan kısmında. Evet arkadaşlar, lafı daha fazla uzatmadan hemen kutunun içeriğine geçelim. Kutu içeriğine geçmeden önce aslında bunun bir dış kutusu daha var ama onu burada göstermiyorum. Çünkü bu ürün benden önce başka influencerlara da gitti büyük ihtimalle. O yüzden biraz dış kutusu hırpalanmıştı. Ben de direkt hemen kutunun içerisindekileri çıkartıp size o şekilde anlatacağım. Ama dış kutunun nasıl bir şeye benzediğini de ekrana şuraya bir yere koymuşumdur diye düşünüyorum. Evet, bizim ana kutumuzun içerisinden gördüğünüz üzere 2 tane kutu çıkıyor. 1 adet de case çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten bu case'in üstüne biraz konuşacağız. Çok güzel bir tasarımı var. Ama diğer kutularında o case'in yanında aşağı kalır bir tarafı yok. Öncelikle ilk kutumuz. Gördüğünüz üzere üstünde Rockflow Z13 KJP adaptör yazıyor. Adı üstünde. Bunun içinde arkadaşlar power adaptörü var. Şuradan da şöyle açalım. Kutu tasarımında gördüğünüz üzere Kojima Productions ve Asus ROG'nin tasarım diline yer vermişler. Çok güzel bir tasarım dili. Ben zaten cyberpunk, sci-fi böyle futuristik tasarımları çok seviyorum. Sleek dizaynlar, temiz tasarımlar gerçekten çok hoşuma gidiyor. İşte ne bileyim, mesela kutunun üstüne baktığınız zaman, bilmiyorum görebilecek misiniz ama şöyle belki yansır, gözüküyordur. Hiç emin değilim gözüküyor mu. Artılar var gördüğünüz üzere. Şurada, şurada, şurada. Bu tarz aksent deniliyor arkadaşlar bunlara. Bu tarz böyle küçük filigranlı işte aksent şeyleri çok beğeniyorum, çok seviyorum. Hakikaten premium bir hava katıyor. Ki bu kutu çok hırpalanmış olmasına rağmen onu size geçiriyor. Kutunun içinden power adaptörünün power kablosu çıkıyor gördüğünüz üzere. Hemen bunu kenara koyuyorum. Ve asıl size göstermem gereken şey power adaptörünün kendisi arkadaşlar. Biraz zor bir kutu açması. Allah. Evet, kutunun içerisinden sonunda adaptörümüzü çıkardık. Adaptörün üzerinde de arkadaşlar Kojima Productions'ın maskotu olan Luden'in bir portresini görüyoruz. Gerçekten çok güzel duruyor. Ya bu tasarım diline, bu monokrom renklere bayılıyorum ya. Gerçekten çok güzel. Tam benim kalem ya. Akronim de böyleydi. Hatırlarsanız bir önceki videoyu hemen şuraya bir flashback yapıyorum. Öve bitiremiyorum ya. Asus bana para vermiş olsaydı herhalde anca bu kadar övebilirdim. Gerçekten çok beğendim. Harika bir iş çıkardıklarını da düşünüyorum. Orada da gerçekten çok güzel bir tasarım dili kullanılmıştı. Asus ROG ile Akronim işbirliği. Zaten Kojima Productions ile Akronim arasında da çok güzel bir bağ var. Arkadaşlar bunlar ve tasarım dili olarak da birbirleriyle sürekli böyle bağlantıda içerikler üretiyorlar. Bu ürün de o dilin çok uzağında olmayan bir ürün olduğu için gerçekten çok beğendim. Ki Asus ROG de zaten FutureTech tasarım dilini çok seviyor ve kullanıyor. Gerçekten power adaptöründen itibaren de bu tasarım dilini görebiliyoruz. Evet, şimdi bunları kenara koyuyorum arkadaşlar ve hemen devam ediyorum sıradaki kutudan. Evet arkadaşlar, kutudan herhalde üründen sonra çıkan en güzel şey şu an bu karşımda görmüş olduğunuz case'in ta kendisi diye düşünüyorum. Harika bir case. Yani siz şu an dokunamıyorsunuz ama hani hissiyatı, o rigidliği, kalitesi gerçekten çok üst düzey. Bu ürün de tabii ucuz bir ürün değil. Ama kesinlikle içerisindeki bu aksesuarlarıyla o
verdiğiniz paranın kalitesini size hissettiren türden bir ürün. Yani şu görmüş olduğunuz case'i gerçekten kaç üründe görebilirsiniz yani, çok az. Ve bu kadar böyle custom, kendine az tasarım öğeleri barındırıyor. Hemen size bir hızlıca içini de göstereyim. Şöyle. Ah, Allah'ım ya Rabbim. Şu sese bak ya. Evet. Bayağı da açılıyor. Bunun neden bu kadar açıldığını da size anlatacağım. Şöyle de göstereyim. İçinde bu arada çok ekstra bir şey yok arkadaşlar. Bildiğiniz EVA süngeri. Ürünü korumak için böyle bir case yapmışlar. Burada yine Republic of Gamers ve Kojima Productions logolarını görebiliyorsunuz. Buraya zaten ürünün kendisi geliyor. Şimdi bu case'i de kapatıyorum ve videonun yıldızına geçiyoruz artık. Evet arkadaşlar, şimdi videonun yıldızına geçiyoruz. Size onu göstereceğim ve hemen devamında da tasarım detaylarından anlatmaya başlayacağım. Gördüğünüz üzere kutuda da yine aynı branding devam ediyor. Rockflow Z13 KJP laptop. Burada çok güzel bir font kullanmışlar. Custom bir font. Bu collaboration için yapılmış. Republic of Gamers ve Kojima Productions logolarını görüyoruz. İşte model kodu vesaire var. Do not tamper vesaire gibi yazılar var. Ya bunların hepsi aslında sizin böyle bir Death Stranding oyunundan çıkmışsınız gibi ve orada çok değerli bir kargo var. Taşıdınız, götürdünüz ve artık onu açıyormuşsunuz gibi bir hissiyat veriyor size. Gerçekten çok güzel bir deneyim. Kutu zaten çok kaliteli. Dokunmak istiyorsunuz. Hiç öyle bildiğiniz ucuz kutulardan değil arkadaşlar. Bu arada bu zaten ucuz bir ürün de değil. O yüzden kesinlikle başından sonuna verdiğiniz paranın o premiumluğunu size hissettiriyor. Ve lafı çok fazla uzatmadan paranın asıl karşılığı olan Rockflow Z13 KJP'yi açıyoruz arkadaşlar. Yani buna diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Muazzam ötesi. Bakar mısınız ya? Mükemmel. Mükemmel. Arkadaşlar, Perfect'in karşılığı nedir diye soracak olursanız işte bu. Bunu gösteriyorsunuz. Bu kadar. Şöyle hemen arkasındaki cover'da da aynı zamanda bu bir detachable klavye. Republic of Gamers logosunu ve Kojima Productions logosunu görebiliyorsunuz. Ürün detaylarına geçmeden önce daha bunun üstüne çok konuşacağız. Hemen kutunun içerisinden çıkan diğer şeyleri de söyleyelim ve unboxing kısmını artık geride bırakalım. Evet arkadaşlar, şimdi Z13 KJP içinden çıkardıktan sonra burada bir tane daha kutucukla karşılaşıyoruz ve üstünde For Ludens Who Dare yazıyor. Şöyle de göstereyim. Bu hibrit bir slogan. Normalde Asus ROG'nin sloganı yanlış hatırlamıyorsam For Those Who Dare'di. Yani cesaret edebilenler için. Ludens kısmı da Kojima Productions'dan geliyor. O da From Sapiens to Ludens diye bir mottosu var Kojima Productions'ın. Günün sonunda bu iki mottoyu birleştirerek For Ludens Who Dare diye bu işbirliğine özel bir motto çıkartmışlar. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Şimdi size bunları açmanın triğini göstereceğim. Şöyle yapıyorsunuz. Çekiyorsunuz arkadaşlar. Hiç böyle buraları kanırtmaya falan çalışmayın. Çok kutu açan biri olarak söylüyorum. Bunu şöyle tutuyorsun şuradan. Çekiyorsun. Bu kadar. Bak kendini saldı. Şimdi bakalım içinden ne çıkacak. Oo, bayağı da bir şey çıktı. Şunu hemen geri kapatalım. Aynı şekilde şöyle yapıyoruz. Güzel bir şekilde kapatıyoruz. Benim gibi OCD atakları olanlar bu videoyu beğendi bile. Oo, ne çıktı? Buradan bir tane kart çıktı. Ne yazıyor? Hemen okuyalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Burada Kojima ve Yoji Shinkawa'dan bir not var. Yoji Shinkawa, Kojima Productions'da Creative Director arkadaşlar. Kendisini Metal Gear Solid gibi serilerin Creative Direction'ından da tanıyorsunuz. Aynı zamanda Death Stranding'in de tüm konsept artları vesaire ondan çıkıyor. Bu arada Z13 KJP'nin de tasarımı zaten Yoji Shinkawa'ya ait. Burada ne yazmış? For Ludens Who Dare. Republic of Gamers and Kojima Productions launched this project under shared philosophies. For those who dare and we are those who play. Bu size bahsetmiş olduğum aslında motto arkadaşlar. For Ludens Who Dare derken aslında cesaret edebilenler, meydan okuyabilenler ve aynı zamanda da oyun oynayanlar için diyor bu ürünün kendisi. Ve biz diyor bu iki felsefe altında, bu ortak felsefe altında buluştuk. Ne diyor? Playing and challenging are always intertwined. Yani oynamak ve challenge etmek her zaman iç içedir ve günün sonunda da
Sparking creations and forming the very foundation of evolution. Bu diyor evrimin temellerini oluşturan diyor. Aslında yegane şeydir diyor. Design is a device equipped by Ludens. Ludenler tarafından kullanılan bir cihaz olarak tasarladık bunu diyor. Ve the symbol of those who play, we hope this machine will become a partner in a new adventure for all of you Ludens who continue to embrace play and challenge. Keep on keeping on. Hideo Kojima, Yoji Shinkawa with ROG Team. Yani gerçekten çok güzel. Burada da early sketchleri görüyorsunuz arkadaşlar. Z13 KGP'nin erken aşama sketchlerini görüyorsunuz. Yani çok güzel. Bazı insanlara çok şeyler ifade ediyor burada yazan yazılar. Umarım bu videoyu izleyenler olarak onlardan biri de sizsinizdir arkadaşlar. Kenara koyuyorum. Burada gördüğünüz üzere işte garanti belgesi falan filan gibi şeyler var. Bunu da kenara koyuyorum. Ya garanti belgesini bile custom etmişsiniz ya. Siz nasıl manyaksınız ya? Gerçekten çok güzel. Bayılıyorum böyle şeylere ya. Burada information var. Bu neymiş? Bu büyük ihtimalle nasıl kullanacaksınız falan filan gibi şeyler. Aynen. Sağdan soldan görünümleri falan yazıyor. Bunu da şunun üstüne koyalım. Information updates. Burada bir broşür. Bu ne? For Ludens Who Dare. Kojima Productions. Ya yapmayın ama. Bunu ben geri göndermek zorundayım. Şuna bakın. Ben çok seviyorum eşantiyon ya. Of. Harika. Çok güzel. ROG logosu ve Kojima Productions logosu. Arkada da ortak mottolarının bulunduğu bir anahtarlık. Asus bunu bana geri gönder. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, kutu içeriğini hep beraber inceledik. Genel olarak masanın üstünde kutudan çıkan şeyleri görebilirsiniz. Bir adet power adaptörümüz var. Kojima Productions brandingli, kompakt, taşınabilir. Çok güzel bir power adaptörü. Sevdiğim için kutuları da koydum buraya. İçerisinden garanti belgesi gibi ıvır zıvır vesaire şeyler çıkıyor. Burada yine ROG ürünlerinin olmazsa olmazı bir anahtarlık var. For Ludens Who Dare mottosuyla beraber ROG ve Kojima Productions'ın logosu bulunuyor. Ve tabii ki de ürünü satın alanlara yazılmış bir mektup arkadaşlar. Ve o mektubun arkasında da Z13 KGP'nin early sketchlerini görebiliyorsunuz. Erken konsept aşamasındaki tasarımları görebiliyorsunuz. Günün sonunda tabii ki de ürünün kendisinden sonra en çok sevmiş olduğum şey Z13 KGP'nin taşıma çantası çıkıyor arkadaşlar. Bu taşıma çantasını da açtığımız zaman biraz zor açılan bir kapağı var. Süspansiyon yapmışlar buraya bir tane. Gördüğünüz üzere Z13 KGP'nin kendisi kutudan çıkıyor. Şimdi gelin hep beraber şu masayı toparlayalım ve size bu işbirliğinin arkasındaki kreatif süreçten ve ürünün tasarım dilinden bahsedeyim. Evet arkadaşlar, gelelim bu işbirliğinin arkasındaki hikayeye. Öncelikle tabii ROG'nin felsefesinden çok ufak bahsetmek lazım. Onlar dışarıdan belki bir gaming aksesuarı ya da ürünü üreten bir marka olarak gözükseler de aslında tasarıma ve tasarımcıya çok önem veren bir markalar. Bunu zaten bir önceki Z13 collab'inde görmüştük. Akronim collab'inde. Kanalda da bir videosu mevcut. Oradaki tasarım dilini ben daha önce hiçbir teknolojik üründe gördüğümü hatırlamıyorum. Bundan sonra da görebileceğimizi Asus ROG yine yapmazsa zannetmiyorum. Belki ona en yakın şey de şu an elimizdeki bu Kojima Productions işbirliği. ROG'nin içerisindeki tasarımcılar da Akronim collab'inden sonra oturup demişler ki yani biz biraz daha böyle designer tasarım işler yapmak istiyoruz. Kendi kafamıza ve vizyonumuza uygun olacak şekilde. Ona en uygun olarak da Kojima Productions'ı zaten çok seviyorlarmış ve takip ediyorlarmış. Hem tasarım dili olsun hem vizyonları olsun ROG ile çok fazla örtüştüğünü düşünüyorlarmış. Ve bir gün Kojima Productions'a ya biz yine böyle bir iş yapmak istiyoruz. Akronim'de yaptığımız gibi. Ne diyorsunuz diye gitmişler. Kojima Productions zaten Akronim'le kanka. O markanın kurucusu Errolson Hu ile çok yakın arkadaşlar. Zaten Death Stranding oyununda da Errolson Hu bulunuyor ve yakın zamanda da Kojima Productions'da çok fazla kıyafet ve fashion anlamında ürün çıkardılar beraber. Tabii ki de Asus ROG geldiğinde de Kojima Productions seve seve kabul etmiş ve günün sonunda bize bu Rockflow Z13 KGP'yi sunmuş olmuşlar. Tasarım dili diyoruz. Kreatif vizyon diyoruz. Asus ROG ile Kojima Productions birbiriyle çok örtüşüyormuş vesaire diyoruz. Peki bu işbirliğinin arkasındaki tasarım dili nereden geliyor? Şimdi size onu göstereceğim hemen. Şu elimde görmüş olduğunuz
arkadaştan geliyor. Bu elimde görmüş olduğunuz arkadaş Ludens arkadaşlar. Kojima Productions'ın maskotu oluyor bu. Şurada da zaten bayrağını taşıyor Kojima Productions'ın. Bunu Japonya'dayken Gacha'dan çıkarmıştım. Çok seviyorum. Çok uğraştım bunu bulmak için. Beyaz mı? Hadi yiyin. Ya buna mutlu oluyorum ya. Kaç yaşına geldim ama. Ya bu arkadaşa baktığınız zaman aslında önümde görmüş olduğunuz tüm bu ürünlerin tasarım dilinin nereden geldiğini çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Günün sonunda ROG ile Kojima bir araya geldiği zaman akıllarına gelen ilk fikir insanoğlunun geleceği, insanoğlunun evrimleşmiş hali olan Ludenler için günlük hayatta kullanabilecekleri bir gadget yapmak oluyor. Yani zaten öyle bir fikir çıktığı zaman da ortaya çıkan ürünler de gördüğünüz üzere bu şekilde ürünler oluyor. Çünkü o tarz suit giyen bir arkadaşın yani dümdüz bir suitcase taşımasını, dümdüz bir çanta taşımasını beklemezsiniz. Tabii ki de bu şekilde fazlasıyla korumalı ve üstündeki kıyafetle de uyumlu renk paletine sahip bir çanta taşıması gerekecek arkadaşlar. Zaten tüm ürünlere baktığınız zaman artık çok daha iyi anlamışsınızdır. Renk paleti nereden geliyor, tasarım dili nereden geliyor diye. Tasarım dilinin hikayesinden bahsettiğimize göre artık Z13 KGP'nin kendisini konuşmaya geçebiliriz. Şunu söylemek lazım. Luden'i biz boşa anlatmadık. Şu an benim bu ürünle alakalı anlatacağım her türlü tasarım detayı az önce konuşmuş olduğumuz Luden'den geliyor arkadaşlar. O yüzden ben konuşurken zihninizin bir köşesinde Luden'i her zaman canlandırmayı ihmal etmeyin. Görmüş olduğunuz renk paleti taşıma kılıfında olduğu gibi yine Luden'in kıyafetinden geliyor arkadaşlar. Luden'in kıyafetindeki altın tasarım detaylarını yine Z13 KGP'de de görüyoruz. Burada çok ilginç bir şey var. Normalde göremeyeceğimiz bir şey. Gerçekten karbon fiber bir plaka var arkadaşlar burada. Peki neden karbon fiber diyeceksiniz? O da tabii ki nereden geliyor? Luden'den geliyor. Luden'in maskesi arkadaşlar karbon fiber. Yoji Shinkawa yani tasarımcısı ROG ekibine diyor ki ya diyor burası hava kanallarının olacağı yer. Hani hem böyle hafif bir şey de olmuş olur. Acaba buraya şey koyabilir miyiz? Karbon fiber koyabilir miyiz diyor. ROG de diyor ki sen yeter ki iste abi. Tabii ki de koyarız diyor. Ve burayı gerçekten karbon fiberden yapıyorlar arkadaşlar. O karbon fiberde tekrar şöyle göstereyim. Kojima Productions'ın maskotu Luden'in maskesinden geliyor. Ürünün geri kalanına da baktığımız zaman yine abstrakt çizgileri görüyoruz arkadaşlar. Zaten ROG'nin tasarım dilinde de abstrakt çizgiler her zaman bulunmuştur. Kojima'nın da kendi tasarım dilinde bu abstrakt çizgiler var. Ortaya böyle çok güzel, şık, simetrik olmayan, asimetriden doğan çok güzel bir abstrakt dil ortaya çıkıyor. Aynı şekilde hava kanallarının olduğu plakada da bu abstrakt çizgileri, tasarımları görebiliyoruz. Şöyle göstereyim size. Hatta kameranın etrafında bile o abstrakt diagonal bölmeyi görebiliyorsunuz. Yoji Shinkawa aslında buradaki işte bu yine hava kanallarının olduğu yeri komple delmek istiyor. Şu çizgileri de delerek yapmak istiyor. Ama bunu maalesef çok ince bir tabakada olduğu için delerek yapamıyorlar. Çünkü vermek istediği görüntü delerek elde edilemeyecek bir görüntüymüş. Günün sonunda diyorlar ki tamam o zaman bunu lazer kesim bir lazer baskı şeklinde yapalım diyorlar. Ama ROG'nin tasarım ekibinin bulunduğu operasyonel binada bunu yapabilecek büyüklükte bir lazer makinesi yokmuş. Ve gidiyorlar en büyük lazer makinesi neyse sırf bu proje için o lazer makinesini alıyorlar arkadaşlar ve günün sonunda şurada görmüş olduğunuz sizin için belki yani çok ufak bir detay, hiç dikkatinizi çekmeyecek bir detay ama bunun için gidip makine alıyorlar ve ROG binasına da belki daha sonra hiç ihtiyaçları olmayacak devasa bir lazer makinesi aldırmış oluyor Kojima Productions'dan Yoji Shinkawa. Z13 KGP'nin ön tarafına geçmeden önce bahsetmemiz gereken bir yer daha var. O da buradaki plakanın arkası arkadaşlar. Burayı kaldırdığınız zaman her Z13'de olduğu gibi şöyle bir standa dönüşüyor. Ve bunu artık bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şöyle de göstereyim. Tabii bunu açtığınız zaman arkasına
şöyle tasarım detayı da eklemiş. Kojima Productions ve ROG ekibi gerçekten çok güzel gözüküyor. Buradaki her bir tasarım detayına baktığımız zaman aslında arkasındaki mentali çok iyi görebiliyoruz. Bu başında da söylediğim gibi Luden'lerin kullanacağı bir gadget olduğu için ürünün üzerindeki her bir tasarım detayı aslında bir amaca hizmet etmek durumunda. Yani mentalite buradan geliyor. O yüzden buradaki grafiklere bakınca işte görebiliyoruz. Mesela hoparlörlerin olduğu yere speaker diye şöyle bir grafik eklemişler. İşte bataryanın olduğu yere Li Polymer Battery Pack Here diye bir grafik eklemişler. Burada microSD card'ın yerini gösteren bir grafik var. Burada audio jack'ını gösteren bir yer var. M.2 SSD vesaire vesaire diye gidiyor. Yani aslında eklemiş oldukları diğer grafik öğeler de bir amaca hizmet ediyor arkadaşlar. Amaca hizmet ederken de gerçekten çok şık gözüküyor. Evet, Z13 KGP'nin arka tarafı bu şekildeydi. Sıra ön tarafına geçmeye. Tabii ön tarafına geçerken hemen bizi bir cover karşılıyor. Bu görmüş olduğunuz cover'ın üstünde de Republic of Gamers'la Kojima Productions'ın logosu var. Tabii bu abstract tasarım dili bu cover'da da devam ediyor. Gördüğünüz gibi ürünün dışına taşan, şöyle ürünün dışına taşan bir cover bu arkadaşlar. Bunun tabii ki bir manası da var. Kolay bir şekilde klavyeyi açabilmeniz için. Bu klavye zaten Z13'lerin hepsinde var. Bu detachable bir klavye. Yani şöyle çat diye çıkartabildiğiniz bir klavye arkadaşlar. Bunu akronim videosunda da göstermiştim size. Tak diye de manyetik bir şekilde yerine oturuyor. Ve ikinci bir manyetizma daha var burada. Bunu şu şekilde bükerseniz buraya oturmuş oluyor ve artık bu arkadaki standı da açarak Z13 KGP'yi bir laptop gibi kullanabilirsiniz. Tıkır 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 tıkır. Cover'ı açtığım zaman bizi IPS bir ekran karşılıyor. Hemen altında da klavyemizi görüyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz klavye gerçekten çok temiz yapılmış. Akronim versiyonunda çok tasarım kaygıları ön planda olduğu için açıkçası klavye biraz kullanışsızdı. Çünkü harfleri okuyamıyordunuz. Tamamen omurilikten yazıyordunuz ne yazıyorsanız. Ama burada gayet harfler çok güzel bir şekilde okunuyor. Zaten buradaki font da tamamen bu işbirliğine özel tasarlanmış bir font. O yüzden de bence artı bir puana hak ediyor. Alelade dümdüz bir font yapıp devam edebilirlerdi. Ama tüm tasarım diline uysun diye klavyede özel bir font tasarlamışlar. Ve tabii ki de oyuncuların ana tuşları WASD'de de altın rengini görebiliyoruz. Yani genel olarak baktığım zaman hem abstract shape ile hem de fontuyla tüm tasarım dili burada da karşımıza çıkıyor diyebilirim. Son olarak bu tasarım diline ek işletim sisteminde yapılmış değişiklikleri de hemen size göstereceğim. Şuradaki açma tuşuna basıyorum ve bekliyorum. Freaky. Evet arkadaşlar, bilgisayarı açarken Kojima Productions'ın logosunu görüyorsunuz, logo animasyonunu ve arkadan o böyle Death Stranding'i de çağrıştıran creepy bir müzik var. Benim gerçekten çok hoşuma gitti ve masa üstünde de Yoji Shinkawa'nın konsept tasarımlarından birini görüyorsunuz. Bu konsept tasarımı da sürekli konuşmuş olduğumuz Ludens'in konsept tasarımlarından biri. Kojima Productions işbirliğinin başka ürünleri de var. Mouse ve kulaklık olarak ve mousepad olarak da ürün tasarladı ROG ekibi. Burada görmüş olduğunuz wallpaper'daki tasarımı oradaki diğer ürün gamlarında da görebilirsiniz. Aslında tüm bu collaboration'ın key artı olarak da düşünebiliriz buradaki Yoji Shinkawa'nın konsept artını. Aynı şekilde hemen şöyle yan taraftan kısa yol Armoury Create'e girelim. Armoury Create ROG'nin bildiğiniz üzere yazılımı arkadaşlar. O yazılımı da Kojima Productions'a özel güncellemişler. Burada da Armoury Create'de de yine özelleştirilmiş bir arayüz görüyoruz. Genel olarak Z13 KGP'nin tasarım detayları bu şekildeydi. Şimdi size biraz deneyimlerimden bahsedeceğim. Kendi deneyimlerime geçmeden önce bir kere teknik özelliklerinden de ufak bir bahsetmem lazım arkadaşlar. Çünkü bu yani tablet olduğuna bakmayın. Gerçekten ben laptopum, gaming laptopum diyenleri 3'e 5'e katlar yani. O derece güçlü bir alet.
Akronim olan da zaten çok güçlüydü. Onun içerisinde 13. nesil bir Intel işlemci vardı ve Nvidia 4070 ekran kartı vardı. Bunda da bu sefer AMD'ye geçmişler ve hem işlemciyi hem de ekran kartını AMD ile kombinlemişler. Zaten bu tarz kombinler genelde çok daha sağlıklı ve iyi çalışıyor. Hele ki bu kadar kompakt ve küçük bir aletteyseniz. Bunu çok iyi başarmış Asus ROG. Gerçekten buradaki Ar-Ge'yi çok merak ediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam AMD'nin AI Max 365 mi 95 mi ne bir işlemcisi olması lazım içinde. Ve AMD Radeon'da 8060 bir ekran kartı var. Yani 128 GB RAM'i de ekleyince bunda zaten oynayamadığım bir şey olmadı arkadaşlar. Ya ben daha çok kompetitif oyunlar oynuyorum. İşte Overwatch oynuyorum, Valorant oynuyorum, League of Legends oynuyorum. Ya bu oyunların zaten altından girdi, üstünden çıktı. Aynı zamanda bunda bir de herkesin zaten benchmark olarak kullandığı oyunlardan biri Cyberpunk. Cyberpunk'ı denedim. Onda da çok iyi bir verim aldım. Ya bir yandan ben tabii şöyle de düşünüyorum. Kendi deneyimlerime göre yorumlayacağım için. Ya bu tarz cihazlar arkadaşlar zaten sizin böyle wow bir performans beklemeniz gereken cihazlar olduğunu ben düşünmüyorum. Daha çok kreatif cihazlar olduğunu düşünüyorum. Yanında taşıyacağın, aksesuar olarak da çok güzel gözüken ve unik gözüken ama senin işini ve ihtiyacını da her zaman istediğin yerde çözebilen cihazlar bunlar. Yani bundan oturup da şöyle benchmark yaptım, böyle bilmem ne yaptım, sabah akşam şöyle render aldım, bilmem ne stres testine soktum. Böyle şeylerle uğraşmaya hiç gerek olduğunu düşünmüyorum. Aç oyununu abi. 100 FPS alıyor musun? Hayli alıyorsun. 60 alıyor musun? Altından üstünden geçiyorsun. Tamam, bitti gitti. Devam et yani hayatına. Bunu hani artık çok daha fazla kurcalamaya gerek olduğunu ben bu cinsteki cihazlarda düşünmüyorum. Ha bir masaüstü bilgisayar kurarsın. O zaman tabii ki de otur. İstediğin kadar zorla. Overclock yap, bir şey yap, cart yap, cürt yap. Ne yapıyorsan yap. Ama böyle bir cihaz alıyorsan, senin işini görüyorsa, ki bu işin görmenin ötesinde, dediğim gibi yani Cyberpunk'ta 100 FPS'ler, Valorant'ta falan 300-400 zaten o tarz oyunların içinden geçiyor direkt. Ve bu çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Bataryası fişe takılı değilken size bu değerleri veriyor. Ne kadar güçlü bir cihaz olduğunu buradan anlamanız gerekiyor. Yani bu cihazın fiyatına ve içerisindeki öğelere de baktığınız zaman böyle bir şey de beklersiniz tabii ki. Bunu da birinci elden deneyimlemiş olduğum için size aktarmak istedim. Çok güzel IPS bir ekranı var. DCI-P3 gamutundaki renkleri %100 karşılıyor. Aynı zamanda Pantone onaylı da bir renk kalibrasyonu var. Yalnız benim cihazımda tekrardan bir kalibrasyon, yani bu incelediğim cihazda bir kalibrasyon yapılması gerekebilir. Çünkü Mac ve kendi kullandığım 4K display'de renk karşılaştırması yaptığım zaman bir color correction farkı gördüm. Tabii bu kalibrasyon yapıldıktan sonra herhangi bir sorun olacağını zannetmiyorum. Çok rahat bir şekilde devam edecektir. Çünkü zaten 2K bir ekranı var. Yanlış hatırlamıyorsam da 600 nits civarında bir aydınlatması olması lazım. Geri dönüp bakmak lazım. Emin değilim, şuraya bir yere yazarım. Ama benim gibi tasarımcı bir insan için sağda solda çalışmak konusunda hiçbir zorluk çıkarmadı. Zaten bu kadar color correction detaylarına da ancak işi tasarım olan insanlar dikkat edecektir. Yoksa normal oyun oynayacak bir kullanıcı için, video izleyecek bir kullanıcı için, yani günlük yaşamında kullanacak birisi için bu değerlerin hiçbir şey ifade ettiğini düşünmüyorum. Ama benim gibi tasarımcılar için yani DCI-P3 gamutunu destekliyor olması %100 olarak bence çok çok önemli. Ekranın IPS olması kesinlikle çok önemli. Yani biz renkleri ne kadar doğru görebilirsek, çözünürlükler ne kadar yüksek olursa bizim iş hayatımızda bunlar çok önemli değerler oluyor arkadaşlar. O yüzden bunu böyle alıp yanımda gezdirirken, götürürken falan gerçekten çok hoşuma gitti. Tabii ben iOS ekosistemi içerisindeyim. MacBook kullanıyorum, iPhone kullanıyorum. O ekosistemdeki hızlı kullanımlarımı bunda yapamadım. Çünkü orada AirDrop diye bir şey var. Tak diye atıyorsun, kullanıyorsun falan. Ama o da bir kullanım alışkanlığıdır. Cihazla alakası olan bir durum değil. Eğer siz Android sistemdeyseniz, Windows kullanıyorsanız, normal bir laptopu nasıl kullanıyorsanız bunu da o şekilde kullanmaya devam edeceksiniz. Ama hani ben Mac'ten buna geçer miyim? Bunu ekstra kullanırım. Neden? Çünkü benim gibi zaten TechWear'ı çok seven, cyber tasarım dillerini çok seven bir insan için zaten tasarım olarak çok iyi bir aksesuar. Yani benim açımdan birincil olarak bilgisayardan öte bu bir aksesuar arkadaşlar. Ve Kojima Productions'ı çok seviyorum.
Zaten şurada yani Kojima Productions'ın bir ton bende küçük heykelcikleri var, bir şeyleri var. Oyunlarını çok seviyorum. Death Stranding'i oynamışım kaç defa, yani bitirmişim. Çok beğeniyorum, çok seviyorum. Haliyle bu ürünü de çok seviyorum. O yüzden benim için biraz böyle bir yanlı da bir şey olmuş oluyor. Ama kesinlikle altını dolduran bir yanlılık bu arkadaşlar. Çünkü performans, yani böyle bir tablet için, böyle taşınabilirliği olan bir şey için harika bir noktada. Teknik özelliklerinden bahsedeyim derken bir yandan aslında kendi deneyimlerimden de bahsetmiş oldum. Eklemek istediğim bir şey var. Akronim'le beraber, o da Z13 bu arada aynı model yani. Bir stylus gelmişti arkadaşlar, kalem. Ya bence dokunmatik ekranı olan bu cihaz bu kadar taşınabilir bir cihaz ve gerçekten de kreatif insanlara oynayan bir cihaz olduğunu düşünüyorum bunun speklerine de baktığım zaman. Ya bunun yanında bir de Akronim'de olduğu gibi bir kalem, bir stylus ekleseydiniz bu var ya perfect cihaz olacaktı ya. Yani şu an benim kendi kullanım açımdan tek eksik kalan yanı bu cihazın ne batarya süresi, ne işte verdiği performans, ne başka bir şey. Ne ekranı, ne başka bir şey. Abi bir kalem ya. Ya şuna Kojima Productions imzalı bir tane stylus ekleyecektiniz. Tamam, perfect. Yani Akronim'in de üstüne çıkacaktı bu yani o zaman. Yani bu teknik olarak kesinlikle çok daha iyi ondan, ama bir tane de kalem ekleselerdi o brandingde benim için direkt işte ROG almış Akronim'i. Orada zaten uçmuştu tasarım olarak. Burada da oyuncu kitlesine de çok işine yarayacak. İşte tasarımcı kitlesinin de, designer kitlesinin de çok işine yarayacak. Harika bir ürün sunmuş diyecektim. Yine diyorum, yine arkasındayım kesinlikle. Ama bir kalem olsaydı perfect olacaktı. Stylus'un yanında ekleyebileceğim bir eksik daha var. Aslında bu eksik değil de keşke bunda da görseydin dediğim bir şey. Çünkü Akronim ile Kojima'nın çok yakın markalar olduğunu biliyorum birbirine. Birbirlerini tanıyorlar arkadaşlar. Ya Akronim'de yaptıkları bir taşıma sistemi vardı. Z13'nin köşelerine tutturduğun böyle halatımsı şeylerle beraber sen onu böyle önünde taşıyabiliyordun. Aynı şekilde keşke Kojima'da da sadece briefcase olarak değil ama o tarz böyle bir taşıma sistemi bu Kojima Productions işbirliğinde de olsaydı. Yani sonuçta Akronim'le arkadaşlar oradaki yapmış oldukları product design sistemini buna da getirselerdi bence harika olurdu. Kullanışlılık açısından da bence buna artı 5 artı 10 daha katardı. Ama tabii bu tamamen benim kendi kişisel görüşlerim ve deneyimim üzerine kurulu. Normal bir kullanıcının bu zaten aklına bile gelmeyecektir. Hatta şu kadar abartıyorum. Kojima Productions'ın bu işbirliğini acaba kaç kişi biliyor? Umarım bu videodan sonra daha fazla insana da ulaşır, daha fazla insan da bu cihazdan ve işbirliğinden haberdar olur diye ümit ediyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna daha geldik. Videoya başladığım zaman gündüzdü, akşam oldu. Videodaki ışık değişiminden de fark etmişsinizdir büyük ihtimalle ama artık yapacak bir şey yok. Bu video da bu şekilde olsun. Kojima Productions'ı çok seviyorum. Asus ROG'yi çok seviyorum. Buradan ROG ailesine de tekrardan teşekkür ediyorum. Bana bu ürünü gönderdikleri için, bu içeriği size ulaştırmamı sağladıkları için. Yine belirteyim, hiçbir şekilde reklam değildir arkadaşlar. Bir para vesaire almıyorum. Zaten bu kanalı hobi olarak açmıştım ve tamamen ilgilendiğim şeyler üstüne konuşuyordum. Yani dediğim gibi Kojima Productions ve Asus ROG'yi çok seviyorum ve bu da benim çok dikkatimi çeken ve uzun süredir beklediğim bir işbirliğiydi. Size de videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.